Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere su böreğini aratmayacak, yapımı oldukça kolay, sadece 2 bezeden 40 kat olan peynirli börek tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimize ilk olarak hamurunu yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı süzme yoğurdu ekliyorum. Bir adet yumurtanın akını hamurun içerisine koyuyorum. Sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu ekledikten sonra spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu arada kullanmış olduğunuz malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Spatula ile biraz karıştırdıktan sonra unumuzu azar azar ekliyoruz. Bu tarifimde 6 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum ölçüler tam ölçüdür. Sizler de buna dikkat ederseniz gerçekten lezzetli börek elde etmiş olursunuz. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum, elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Elimle biraz yoğurduktan sonra hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 2-3 dakika boyunca özlü bir hamur elde edinceye kadar burada yoğurmaya devam edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz oldukça güzel kıvam aldı. Bu bizim için yeterli. Hamuru şöyle bir toparlıyorum, daha sonra 2 eşit parçaya kesiyorum. Kestiğim hamuru beze haline getiriyorum. Tepsinin üzerine biraz un serpiştiriyorum. Bezeleri tepsinin üzerine koyuyorum. Üzerini kapatarak sadece 20 dakika boyunca bu şekilde dinlendireceğim. Biz de bu arada diğer malzemelerini hazırlayacağız. İç harcı olarak 150 gram çökeleğin içerisine yarım demet ince kıyılmış maydanozu ekliyorum. Ben bu börekte çökelek kullanmayı tercih ettim. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Çökelekli iç harcımızı kenara alıyoruz. Açmış olduğum yufkaların arasını yağlamak için 150 gram tereyağını erittim. İçerisine 1 çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Fırçayla bunu da karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Bezelerimiz yeterince dinlendi. Bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum.
Bu aşamada tezgahınızı unlamayı sakın ihmal etmeyin. Aksi halde hamurunuz tezgaha yapışabilir. Bezeyi biraz elimle genişletiyorum. Daha sonra oklavaya geçmeden önce merdane ile biraz daha büyütüyorum. İsterseniz bu aşamada hamurunuzu bayağı büyütene kadar merdane ile çalışabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi biraz büyüttükten sonra oklavaya geçebilirsiniz. Sizin için nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Önemli olan hamurunuzu ince olacak şekilde açmak. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bezemizi oldukça ince olacak şekilde açtık. Üzerine 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağı karışımından koyuyorum. Fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Daha sonra uç kısmını ortaya doğru katlıyorum. Burada yufkanın arasında boşluk kalmamasına özen gösterin. Elinizle biraz çekiştirerek bu formu sağlayabilirsiniz. Diğer kısmını da katlamış olduğum bölümün uç kısmına gelecek şekilde katlıyorum. Hamurun kenarlarını çekiştirerek açık kısımlarını da kapatmaya özen gösteriyorum. Daha sonra tekrar zeytinyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum. Bu aşamada böreğinizi yaparken yağlamaya kesinlikle özen gösterin. Hiçbir yerinin kuru kalmaması için güzelce yağlayın. Böylelikle katları daha belirgin hale getirmiş olursunuz. Yağlama işlemini bitirdikten sonra yufkayı tekrar ikiye katlıyorum. Bu kısma da tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum. Yufkanın ucundan başlayarak 2 kere katlıyorum. Tabii ki bu aşamada yağlamayı ihmal etmiyorum. Daha sonra diğer ucu da katlıyorum. Katlamış olduğum bölümü de tekrar yağlayarak üst üste kapatıyorum. Her iki bezeyi de bu şekilde hazırlayarak tepsinin üzerine koydum. Üzerine temiz bir poşet geçiriyorum. 1 saat boyunca buzdolabında dinlendireceğim. 1 saatin sonunda hazırlamış olduğumuz yufkanın bir tanesini alıyorum. İlk önce elimle biraz genişletiyorum. Daha sonra merdane ile tepsinin taban kısmı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Yufkayı yeterince açtım ve katlıyorum. Böylelikle fırın tepsisine yerleştirmek daha kolay olacak. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Tepsinin üzerine koymuş olduğum hamuru elimle güzelce düzelttim.
Arasına hazırladığım iç harcını koyuyorum. İç harcı kenarlara gelmeyecek şekilde düzeltiyorum. İkinci hamurumuzu da aynı şekilde açtık ve tepsinin üzerine yerleştiriyoruz. Üzerine koyduktan sonra kenar kısımları birbirine değecek şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra uç kısımlarını iyice bastırarak yapıştırıyorum. Bir adet yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağını koyuyorum. Güzelce çırptıktan sonra böreğin üzerine sürüyorum. Çatal yardımıyla böreğin üzerine şekiller veriyorum. Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayara açtık. Böreğimizi sıcak fırına koyacağız. Hazırlamış olduğumuz böreği sıcak fırına götürüyoruz. Böreğimizi 40 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişirdik. Görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel bir şekilde de kızardı. İlk sıcağı çıkar çıkmaz kesiyorum ve servis için hazırlıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere bir de bu güzel böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi su böreğinden farksız. Üstelik hiç de uğraştırmıyor. Kat kat ayrılan, tül kadar ince olan çok lezzetli böreğimizi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.